Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım ki hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü konumuz kariyer açılımınız. Benim şu an bireysel danışmanlıklarım kapalı. Kendime küçük bir tatil verdim. Ama içerik üretmeye devam ediyorum. Hem Instagram'da hem YouTube'da. 17 Eylül'e kadar biraz böyle bir çalışma düzenim olacak. Biraz dinlenmek istedim çünkü. Fakat bu süreçte sizi de videosuz bırakmak istemedim elbette. En çok yani son bir aydır kariyer açılımı istendi. O yüzden ben de şöyle güzel bir kariyer açılımına niyetlendim. 3 destemiz var. 1, 2 ve 3 şeklinde. Zamandan da tasarruf olması için onu da ayarladım. Yüklemesi, izlemesi de sizin için kolay olsun diye. Kariyerinizi, kariyer hayatınızı, şu anda olduğunuz durumu ve kariyer hayatınızın aslında gelecek sürecini düşünerek bir seçim yapabilirsiniz. Eğer birden fazla deste arasında kalırsanız izleyebilirsiniz. Çünkü kariyer hayatınızda zaten ne olup bittiğini biliyorsunuzdur. Bir ayrım yaparsınız, bir çıkarım yapabilirsiniz oradan. Uyan ve uymayan noktaları bulabilirsiniz. Zaten genel bir açılım. Uyanı alın, uymayanı zorlamayın ve her zaman söylediğim gibi benim videolarım daha böyle eğlenmek için izleyin. Zihniniz berrak olduğunda izleyin. Kendinizi iyi hissettiğinizde. Çünkü okumalar hem bireysel hem de böyle genel okumalar yapılırken hem okumayı yapan kişi hem de okumanın yapıldığı kişi yani siz iyi bir ruh halinde olmalısınız. Yani böyle çok üzgünken, moraliniz bozukken, endişeliyken hiçbir şekilde açılım almayın ya da dinlemeyin derim. Dediğim gibi birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste. Şöyle bir bakın, odaklanın. Birinci destemizde başlayalım. Merhabalar, birinci destemizi seçen arkadaşlar. 3 deste içinde Major Arkana'dan kartlar seçmiştim. Karıştırarak hani normal çekerek onların da bir mesajı olması niyetiyle ve sizin aslında seçiminizi yaptığınız kart olarak da Aşıklar kartı gelmişti. Şimdi Aşıklar kartı geldiğinde biz bir dönüm noktasında bir seçimin eşiğinde aslında daha doğrusu olabiliriz. İki farklı durum arasında seçim yapmak durumunda kalabiliriz. Bağlantılarımız önemli olabilir bu süreçte. İletişim kurduğumuz insanlar, kendi reklamımızı nasıl yaptığımız, kendimizi dış dünyaya nasıl yansıttığımız. Çünkü Aşıklar kartı biz dilinin kullanıldığı bir yerdir. Başkalarıyla iletişim kurarız, başkalarıyla kontak kurarız ve dediğim gibi seçimlerimiz, nasıl düşündüğümüz, nasıl iletişim kurduğumuz ve nihayetinde tabii ki hangi kararı verdiğimiz bu kart geldiğinde oldukça önemlidir. İkizler temasını barındırır. Bu yüzden Haziran ayından beri aslında sürecinizde daha doğrusu kariyer sürecinizde belki şu an anlatacağımız durumu yaşıyor olabilirsiniz. Şu anki durum Haziran ayı ile birlikte meydana gelmiş olabilir. Mayıs'ın sonu ve Haziran ayı ile birlikte belki ortaya çıkmış olabilir ve siz belki o süreçten beri ne yapacağım, nasıl yapacağım, ne karar vereceğim, hangi işte çalışma biçimini meydana getireceğim, koyacağım. Bunları düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi şu anki enerjinizi yansıtması için istediğimiz kart change olarak geldi. Yani değişim aslında. Gördüğünüz gibi kadın bir taraftan bir şeyleri ittirmeye çalışıyor ama diğer taraftan şimşekler çakıyor. Üzerinde de kırmızılar giydiğini görüyoruz. Kırmızı bizim kök çakramız arkadaşlar. Demek ki şu anda hayata temelden bağlandığınız yerle dünyevi ihtiyaçlarınızın karşılanması konuları ile ilgili biraz böyle zorlanma durumlarıyla uğraşıyorsunuz. İttire ittire hani böyle şey deriz ya, yaptım ama bir de bana sor nasıl yaptım. Hani kanırta kanırta tamamladım ben o süreci. Bana sorun içeride ne çektiğimi dediğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Belki dışarıdan öyle gözükmüyordur durumunuz. Çünkü denge kartı ile bir şeyleri de çok kendi içinizde yaşadığınızı görüyorum bu arada. Başkalarına çok böyle dert yanmıyor olabilirsiniz bu konulardan kolay kolay. Hani en yakınlarınızla belki paylaşıyorsunuzdur ama dışarıya özellikle belki iş yaptığınız insanlara yo her şey yolunda, mutluyum, huzurluyum gibi bir imaj çiziyor olabilirsiniz. Fakat yani siz zaten bir yol ayrımı değil de kararların eşiğine gelmişsiniz gibi gözüküyor. Bundan sonra neyi seçeceğim, nasıl ilerleyeceğim, nasıl hareket edeceğim. Bu konularda çok fazla zaten hareketli olduğunuz gözüküyor. Ve şu anda ne durumdasınız? Burası devamı. Üst kısım bunu anlatan kısmı dizilimin. Kılıç üçlüsü, denge ve kupa beşlisi geldi. Şimdi bir şeyler canınız çok sıkkın olarak yansıdı.
Ee, Şöyle ki, dedim ya kendinize anlatıyorsunuz ne anlatıyorsanız diye. Bakın buradaki kılıç üçlüsünde yatağın üzerinde bir journal, bir günlük var. Hani deftere yazmış yazmış ağlamış, mürekkebi falan devirip gitmiş buradaki kişi. Kılıç üçlüsü bize kayıplarımızdan, yaşadığımız üzüntülerden, sıkıntılardan bahsedebiliyor. Haliyle zaten kariyer hayatınızda biraz içinizin buruk olduğu bir süreçte olduğunuz anlaşılıyor. Belki dışarıdan yine güzeldir bazı şeyler, başarısınızdır ama istediğiniz noktada değildir. Hani şey diyor olabilirsiniz. Ben şu verdiğim emekle daha fazlasına sahip olmalıydım. Benim verdiğim emeğin işte onda birini vermeyenler şu noktalara geldi. Ama ben hala işte yerimde sayıyorum gibi düşünceleriniz olabilir. Çünkü kılıç üçlüsünde biraz da bizim bakın kalbimizi yaralayan o kılıçlar aslında düşüncelerimizdir, zihinsel aktivitemizdir. Sanki biraz böyle kılıç üçlüsü hep deriz ya üçüncü kişi enerjilerinden bahseder diye. Başka insanlarla kıyaslama konusu ya da şu anda kariyer hayatınızı doğrudan başka insanların biraz sıkıntıya getirmesi durumu etkili oluyor olabilir. Bu ne demek? Eğer hani bir çalışma ortamı varsa insanlarla böyle interaktif olarak iletişim kurulan, belki oradaki işte yöneticiler, çalışma arkadaşları, stajyerler, şunlar bunlar artık orada kim varsa onlarla sürekli böyle bir çatışma hali ya da bu insanların belki sizi biraz üzmesi, yaralaması, belki işte arkanızdan bir takım dedikoduların yapılması gibi durumlar aslında yaşanıyor olabilir. Bir ikinci yorum olarak şunu da ekleyebiliriz. Şimdi kılıç üçlüsünde ister istemez biz bir kaybı, bir gönül yarasını da gördüğümüz için kaybettiğiniz bir insanla ilgili bir durumun da sizi belki kariyer hayatınızda etkilemesi. Belki işte evcil hayvanınızı kaybettiniz, üzgünsünüz. Belki sevgilinizden ayrıldınız, üzgünsünüz ya da birini düşünüyorsunuz, onunla ne olacak, ne bitecek. Belki o kişiyi düşünmekten kariyere odaklanamıyorsunuz. Belki işte anneniz, babanız hasta, sürekli onların sağlık sorunlarıyla uğraşıyorsunuz. Onları belki burada bakın denge kartı iyileşme. Belki onları işte iyileştirmeye çalışıyorsunuz ama kariyer sıkıntıya giriyor vesaire vesaire. Belki böyle şeyler oluyor, böyle şeyler yaşanıyor olabilir. Kamerada ufak bir sıkıntı oldu. Onu düzeltip devam ediyorum. Dediğim gibi üçüncü kişilerle ilgili yani başka insanlarla ilgili konuların da sizi bir şekilde böyle yaralaması, üzmesi ve belki bunların zaten sorun oluşturması. Hani belki iş yaptığınız insanlarla ilgili memnuniyetsizlikleriniz var. Belki beklentileriniz karşılanmıyor. Ve bunlar zaten böyle bir süredir dediğim gibi belli ki devam ediyor. Şimdi kılıç üçlüsü yakın zamanda daha 3 haftalık süreci gösterebiliyor. Kupa beşlisi ise bize 5 aylık bir süreçten bahsedebiliyor. Belki de zaten siz son 5 aydır çok da böyle keyifli değilsiniz kariyer konusunda. Özellikle mesela burada bir işsizlik durumu varsa bir an önce böyle iş bulmak ama her çaldığınız kapının belki cevapsız kalması, yüzünüze kapatılması, sizin bu şekilde hissetmeniz, ne oluyor, ne bitiyor, hani ben başarılı olamıyor muyum? Çünkü şu an gerçekten böyle çok tatsız enerjilerle yansıyorsunuz ama şunu söylüyor. Diyor ki senin aslında sadece 3 kupan döküldü. 2 kupan hala ayakta. Kupa beşlisi biraz budur çünkü. Geçmişi olduğu gibi bırak. Hani geçmişi bırak ki geleceğin olabilsin. Biraz bunu anlatan bir kart aslında. Hani şurada çünkü bakın bir kutlama var. Balonlar, sofra hazırlanmış, sizi bekliyor. Ama siz bu devrilen 3 kupaya o kadar kafayı takmışsınız ki böyle ifade edeyim. Sanki hani şunun da artık hani şuradaki güzelliğin de tadını çıkaramayacak noktaya gelmişsiniz gibi gözüküyor. Dediğim gibi denge kartıyla da hani şunu söylüyor olabilirsiniz. Ben zaten çok sabrettim. Ben şu anda zaten çok sabrediyorum ve sabretmekten artık burama kadar geldi. Dayanabileceğim bir raddede değilim. Hani biraz böyle her şeyin dediğim gibi sanki üst üste geldiği bir süreç. Fazlaca böyle değişimler ama sadece iş hayatınızda değil bence. Kişisel, özel hayatınızda da fazlaca değişimler, meydana gelen şeyler çok fazla bence böyle zihinsel süreçlerinizi, zihninizi ve daha doğrusu duygularınızı zorlamış ve yıpratmış gibi gözüküyor. Peki ilerleyen süreçte sizi ne bekliyor kariyer hayatınızda? Buna geldiğimizde aslında fena değil. Yani şöyle bir durumla fena değil. Ne yaparsanız arkadaşlar, ne kadar çabalarsanız onun karşılığını alacağınız gözüküyor. Ve şu önemli, hani böyle çok aşırı değişik yeni şeyler denemenize gerek yok. Şu anda zaten çalıştığınız gibi çalışmanız, şu anda zaten davrandığınız gibi davranmanız, bunu devam ettirebilmeniz, hani nereye kadar gidiyorsa limitleriniz, sınırlarınız, zaten bunu yaptığınız takdirde, hani o al ver dengesi diyorlar ya hep, o evet işliyor.
Çünkü bu hediye takısı kartı bunu anlatan, bunu ifade eden bir kart. Her ne yapıyorsan onun karşılığını alacaksın. Yeter ki bıkmadan, usanmadan şu anda yaptığın şeyi sürdürebil. Bazen çünkü yaptığımızı sürdürebilmektir zor olan. Yapmak istemeyiz. Madem hani olmadı, yatağıma kapanayım, işte açayım dizimi, filmimi izleyeyim, beni rahat bırakın deriz. Diyor ki hayır, oraya hiç düşme, buraya düşmene gerek yok. Elinden geleni hani şu an yaptığın kadarıyla yapabilmem bile zaten senin yeterli. Yine bunun yanında şimdi burada bir al-ver dengesi de olduğu için kendinizi buna da açabilmeniz, bu da bence önemli. Burada çünkü bir şeyler çok karşılıklı. Bence başka insanlarla da ilgili durumlar var. Onların belki size bir şeyler sunması, onların belki size bir şeyler getirmesi şeklinde. Çünkü özellikle buradaki hediye takası kartı hiç beklemediğiniz şekilde şu anki çabalarınızın karşılığını alacağınızı söyler. Ben bu kadar zaman harcadım, bu kadar işte fikirler ürettim, bu kadar projeler yaptım dediğiniz her şeyin çok aslında kendinizin de beklemediğiniz bir şekilde size dönmesi. Çünkü bu kartın kitapçığına verdiği mesaj da bize şuydu. İyi niyet 10 katıyla geri döner. İyi niyet 10 katıyla geri döner. Yeter ki sen yaptığın şeyi yapmaya devam et. Ve şimdi yakın vadede ne oluyor? Peki burada tamam, bu genel mesajınız, bu olacak dedi gelecek sürecinizde. Peki kısa süreçte neler oluyor? Şimdi hala 5 ve 8 haftalık süreçte siz çok öyle memnun değilsiniz kariyer hayatınızdan. Fakat bunlar hep arkadaşlar bakın kılıç kartı olduğu için düşünce, zihin kartıdır. Yani siz öyle düşünüyorsunuz. Bir şey oluyor, sizin orada canınız sıkılıyor ama aslında durumun o kadar da kötü olmadığını da anlıyoruz biz buradan. Birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili sorunlar mesela devam edebilir. Ya da iş arayan kişilerseniz yine hala o istediğiniz işin size gelememesi. Bu takım durumlar devam edebilir. Yine burada bakın ilginçtir. Açılımın içerisinde de bir aşıklar kartı geldi. Sizin seçim yaptığınız kart da aşıklar kartıydı. Demek ki 2 kez bu kartın aslında bize gelmesi, insanlarla olan ilişkilerimizin, bizim kendimizi nasıl tanıttığımızın, nasıl iletişim kurduğumuzun ve neyi neden seçtiğimizin önemli olacağı noktasında. Çünkü aşıklar kartı hep ne der? Kalbine doğru olanı, kalbine doğru geleni seç. İçine uymayan, içine sinmeyen, sana yanlış hissettiren hiçbir şeyi seçme. Hiçbir şeyi takıntı haline getirme. Aşıklar kartının zıttı ne? Şeytan kartı. Eğer bir şeyi takıntı haline getirirsen, yapamıyorum, yapamayacağım düşüncesinde eğer kitlenir kalırsan, buradaki kılıç sekizlisinde olduğu gibi ne yaparsın? Aşıklar kartını değil, şeytan kartını yaşamaya başlarsın ve mutsuz olursun. Keyif almazsın yaptığın şeyden. Gereksiz bir işkolikliğe girersin, gereksiz bir takıntı haline girersin. O yüzden diyor ki buna dikkat et. Çünkü önümüzdeki süreçte insanlar evet canını sıkmaya bak devam edebilirler. Burada kılıç beşlisini görüyorsunuz. Ve sen hani olmuyor, çözüm bulamıyorum diye düşünebilirsin. Biraz sanki böyle oturmak isteyeceksiniz. Fakat size açılımınız ne dedi? Hayır, oturmaman gerekiyor. Neden oturma dediğini de zaten son kartla aslında sonuç kartı ile birlikte söylemiş oluyor. Çünkü sonuç kartınız Asa Prensi. Yani değnek elçisi dediğimiz kart aslında. Şimdi burada biz bir yola düşeriz. Evet biraz çekiniyoruzdur, biraz çekimser davranıyoruzdur. Hazır mıyız, değil miyiz? Bunu yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Gerçekten kafamızda çok fazla tereddüt olabilir. Ki zaten dediğim gibi önümüzdeki süreçte sizin bu nasıl diyelim karışıklık değil de aslında tam olarak çatışmalı ve sizi olduğunuz yere oturtan durumlarınız biraz daha devam ediyor. Hani o 5 hafta dediğim gibi hala sürüyor. Yani burada özellikle insan ilişkilerine çok dikkat etmeniz lazım. Size gelen yardımları görüp kabul edebilmeniz, alabilmeniz, değerlendirebilmeniz lazım. Ama sizi de böyle ısrarla bir çatışmanın, bir kaosun içerisine sokan insanlardan da aynı şekilde uzak durabilmeniz lazım açıkçası. Yola kimle yürüyeceğinize dikkat edin. Kiminle anlaşacaksınız, kiminle devam edeceksiniz, hangi insanlarla olan ilişkileriniz sizi daha ileri noktalara taşıyacak.
Kendi reklamınızı yapış biçiminiz, kendinize mesela işte müşterilerinize ya da iş yaptığınız insanlara sunuş biçiminiz, bunlar çok önemli olacak açıkçası. Bu yüzden bence bu süreçte sosyal medya kullananlar, sosyal medya üzerinden çalışanlar dikkat etsinler sosyal medyada kendilerini nasıl yansıttıklarına. Biraz çünkü bu iletişim konuları fazlaca gündeme gelmiş. Reklam konuları, iş yapılan insanlar çok gündeme gelmiş. Şurada bakın kılıç sekizisinde minicik bir mavi kuş var kılıcın üzerinde. Bana biraz Twitter şimdiki adıyla X'i hatırlattı. Belki işte buralardan para kazanmak, buralar aracılığıyla insanlara ulaşmak gibi durumlar varsa deneyin. Neyi nasıl yapabilirsiniz? Kimlerle çalışabilirsiniz? Belki bir sosyal medya yöneticisiyle çalışmak vesaire. Bunlar iyi fikirler olabilir açıkçası. Ama dediğim gibi sizin zaten öyle yapmanız gereken çok büyük şeyler gelmiyor önümüzdeki süreçte. Sadece şu ana kadar var olan o çalışma düzenini devam ettirmeniz, iyi niyetli olmanız, belki başkaları sizi bir çatışmanın, kaosun içerisine çekmek istese bile buna kanmayıp hayır istemiyorum deyip kendi işinize, gücünüze bakmanız önemli. Hani böyle eğer polemiğe girilecek durumlar varsa bunlardan da uzak durmak faydalı olacak gibi gözüküyor. Şimdi önümüzdeki süreçte, yaklaşık 4 aylık bir süreçte aslında güzel bir fırsat gelebilir. Burada kupa dörtlüsünde gördüğünüz küçük çocuk böyle kupayı getiriyor ama adam fark etmiyor gördüğünüz üzere. Hala boş olan o 3 tane kupaya odaklanmış. Hep bakın 3 tane boş olan, 3 tane dökülen, hep aslında bunlara odaklanıp olabilecek durumları kaçırdığınız gözüküyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü kupa dörtlüsü, kupa beşlisi bunlar çok böyle kendi içinde hafif böyle depresif, oturmaya meyilli kartlar. Hani zaten olmuyor nasılsa deyip kendimizi eve kapattığımız durumları gösteriyor aslında biraz. O yüzden bence sizin durumunuz doğrudan duygusal ve zihinsel süreçlerinizle iç içe gidiyor. O yüzden kendinizi ayağa kaldırabilmeniz ve size iyi gelecek olan şeyleri yapabilmeniz önemli. Bakın burada biz kadını yoga yaparken görüyoruz denge kartıyla. Size ne iyi geliyorsa artık yürüyüşe çıkmak mı? Güzel bir film izlemek mi? Kaliteli hani bilgi alacağınız güzel bir kitabı okumak mı? Arkadaşlarınızla buluşmak mı? Ne yaptığınızda iyi hissediyorsanız onlara bence ağırlık verin. İhmal etmeyin kendinizi. Çünkü kendinizi ihmal ettikçe kariyer hayatınız da karışıyor açıkçası. Daha iyi olmuyor. Ve gerekiyorsa belki küçük bir mola vermek, tatil yapmak bunlar gerçekten iyi olabilir. Bakın. Hem burada adamın kaçırdığı fırsatı görüyorsunuz dikkat etmezse, hem de arkada kedi çıkmış fırsattan istifade balığı yiyecek. Balığı yiyecek birazdan. Gözünü açması lazım buradaki adamın. Etrafına, çevresine dikkat etmesi lazım. Çevrenizde olup biteni de bence şu an göremiyor olabilirsiniz. Özellikle böyle hani önemli işte iş yerlerinde, şirketlerde falan çalışıyorsanız oradaki insan ilişkileri, orada böyle dönen oyunlar, dönen fısıldaşmalar, bence bunlara dikkat edin. Ama şu anlamda hani bunları kafaya takın anlamında değil. Önleminizi alın mesela. Size sıkıntı çıkarabilecek durumların önlemini alın. Ve bu insanlarla da dediğim gibi bence polemiğe girmeyin. Her kim olursa olsun. Ve sonrasında zaten yapmanız gereken ne kadar dediğim gibi çekinseniz de yeni bir yola düşmek. Bakın kedi gidiyor. Kedinin bakışını görüyor musunuz? Şu tarafa doğru getireyim. Kedi yola düşecek. Çocuk da böyle gitsem mi gitmesem mi edasında bakıyor. Bir de burada bizim bir kertenkelemiz var. O yolu takip etmemiz lazım. O yola artık böyle yavaş yavaş gitmemiz lazım. Buradaki ağaçlar vesaire bunlar da ilginç. Yazdan bakın sanki yazdan çıkılıp sonbahara giriliyormuş gibi. O yüzden zaten şu an hani ben bu videoyu Eylül ayında çekiyorum ilk haftada. Sonbahar dönemi bu Eylül, Ekim, Kasım buralar özellikle önemli olabilir. İlhamınıza, tutkunuza, heyecan duyduğunuz şeylere önem verin, o yolu takip edin. Şuradaki hani yapamam ki, edemem ki, işte müdürüm beni eleştirdi, patronum bana karşı çıktı, iş arkadaşlarım işte beni anlamıyor ya da işte iş yaptığım insanlar beni zorluyor vesaire. Yani bunlar yüzünden açıkçası moralinizin dediğim gibi aşağıya çekilmesine izin verirseniz süreç bu şekilde devam eder. O yüzden ne kadar çekinseniz de özellikle bakın geçmişte kaçırdığınız fırsatlar varsa, geçmişte belki tereddüt edip değerlendiremediğiniz, bence bunlara da böyle bir bakma zamanı gelmiş. Zaten son olarak hani bilmeniz gereken şey nedir diyerek çektiğim kart çok güzel gelmişti. Arı ruhu, tatlı ödüller alacaksınız diyor. Buradaki rakam 7. 7 rakamı özellikle önemli olabilir. Ve bakın arının arkasında bir böyle mekanik saat böyle şey görüyoruz sanki.
Arılar bir düzen içinde çalışır. Hani durup bizim gibi bir şeyleri çok fazla düşünmezler. Burada zaten düşünmekten kitlenen bir durum var. Sadece gelen değişimi kabul edip, acısıyla tatlısıyla artık olanı kabul edip, müdahale edemediğimizi geride bırakıp önümüze bakabilmemiz lazım. Hani size şöyle kitapçığından da hatta okuyayım isterseniz. Çünkü bu kitabın, yani bu desenin yazarı bunu tavsiye ediyor. Diyor ki, arı ruhu size eğer egonuzu bir kenara bırakır, kendinize her şeyi birbirine bağlayan enerjiyi açarsanız tatlı ödüller alacağınız mesajını veriyor. Arı ruhu ayrı bir benlik olma duygusunun iyi bir şeye engel olmasına izin vermemeyi bilir. İşte burada zaten benliğiniz size mani oluyordu ya aslında. Tam olarak buna yönelik gelmiş. Kutsal ruh her zaman bal üretir, sihir ve mucize her yerdedir. Büyük kovanla bağ kurduğunuz zaman her şeyle zarif bir uyum içerisinde titreşir ve vızıldarsınız. Arı ruhu sizden bağlantıya odaklanmanızı istiyor. Kendinizi unuttuğunuz daha büyük, birleşik bir bilincin bir parçası olduğunuzu hatırladığınız zaman bedeniniz, kalbiniz, ruhunuz ve psişeniz tam bir bağlantı ve gerçek bir bütünleşme içinde olur. Ayrılıktan bağlantıya, ben merkezci sınırlamadan kutsal ruh merkezli sonsuz olasılıklara ve potansiyele doğru ilerleyerek arı ruhunun yeteneklerine sahip bir arı gibi çalışırsınız. Yani şurada kendimizi dediğim gibi alıkoyma durumlarından, kendimizi zaten sabote etme etkisinden çıkarsak zaten tıkır tıkır demiştik ya şurada da bir şeyler işleyecek ve zaten karşılığını alacaksınız. Ve demiş ki çalışkanlığın temelinde şevk ve içsel motivasyon yatar. Ve kovan bal yapmanıza yardım ederken zaman hızla akıp gidiyor gibi gelir. Gizli alemlerde yarattıklarınıza enerjisini katan yardımcılarınızın varlığını hissediyor musunuz? Sonuçlar sihirli bir şekilde ortaya çıkmaya başladı ve bunlar beklediğinizden daha tatlı ödüller olacak. Hani bu kart demişti ya, iyi niyet 10 katıyla ödüllendirilir diye. Aslında çok, yani iki mesaj da gerçekten birbirini onaylayarak geliyor. Zaten bu iki destenin yazarı aynı kişi bu arada. Colette Bernard. Arı ruhu bunu henüz göremezseniz bile bilinçli evrenle ilahi ortaklığınızın ödüllendirildiğini hatırlamanızı ve herkese yetecek kadar bal olduğu için iyi talihinizi paylaşmanızı istiyor. Daha büyük bütünün, daha tatlı, keyifli ve her şeyi ortaya çıkartan gücün bir parçası olun demiş. Yani kendinizi artık şu odadan, şu kapattığınız kutudan çıkarmanız lazım. Değişimi kabul etmeniz lazım. Belki iş yeriniz değişiyor. Belki yeni bir işe giriyorsunuz. Yeni bir sektöre giriyorsunuz. Belki iş ortamınızdaki insanlar değişiyor ve bundan dolayı çok memnun değilsiniz. Ama ne olursa olsun sizin kendi ritminizi bozmamanız önemli önümüzdeki süreçte. Bunu bozmadan ilerlerseniz, dediğim gibi fazlasını yapmanıza gerek yok açıkçası. Sadece bozmadan var olun, devam ettirir ve kalbinize sinen kararlar alabilirseniz zaten güzel ödüller alacağınız size müjdelendi olarak gözüküyor. Dilerim ki hakkınızda her şeyin en güzeli gerçek olsun. Kendinize çok iyi bakın. Güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhabalar. İkinci destemizi seçen arkadaşlar. Şimdi sizin seçtiğiniz kart Aziz kartıydı. Bu belirteçleri aslında seçerken de ben hani karıştırarak majör arkanların içerisinden seçtim. Genel konuyu anlamak için. Burada ben biraz şey görüyorum arkadaşlar. Şimdi Aziz bize otorite figürlerden bahsediyor. Geleneklerden, oturmuş durumlardan, oturmuş kurumlardan, kuruluşlardan. Belki kariyer hayatınızla ilgili böyle bir kurumun ya da doğrudan mesela bir devlet kurumunun onayını beklemek, ne bileyim atanma konuları ya da işte terfi almak istiyoruzdur, işte bizden yüksektekilerin ne söyleyeceği. Çünkü bu insanın ağzından çıkacak olan sözler ya da bu kurumun ağzından çıkacak olan sözler burada bakın şimşek çakıyor ve değişimi getirecek. Karanlıktan aydınlığa bir geçiş var. Anahtar sanki bu kişinin elinde. Aziz kartında zaten anahtar çok önemli bir sembolizmadır. Ve bu anahtar dediğim gibi bu kişinin elinde olduğu için belki de ya da bu kurumun hani oradan gelecek olan karar önemli olduğu için şu süreçte şey gibi düşünüyor olabilirsiniz, hani benim yapabileceğim bir şey yok. Ben başkalarının söyleyeceği haberi burada bekliyorum. Bu yüzden de zaten çok gergin ve huzursuzum. Çünkü neden? Bir kılıç dokuzunuz var direkt böyle tam merkeze gelmiş zaten. Endişeli bir şekilde yatağın üzerinde oturan bir kızcağız görüyoruz. Saçıyla oynuyor. Kedisi böyle ona destek olmaya çalışıyordur diyor. Sakin ol diyor ama kız bir sürü kitap karıştırmış. Yerlere atmış bunları. Kılıçlar burada asılı duruyor. Ve kız ağlıyor bu arada. Ne kadar net gözüküyor şöyle bilmiyorum ama.
Kız ağlıyor arkadaşlar. Ben burada özellikle hani şeyi çok gördüm. Dediğim gibi şeyi çok anımsattı. Ayaklarının duruşuna bakın. Hani endişeliyken böyle yaparız ya. Onu gösteriyor. Hani sanki böyle işte atanma bekleyenler, eş durumundan dolayı böyle tayin bekleyenler ya da işte terfisi bir yüksek bir kişinin eline bakanlar. Çünkü kupa kralı yine bizim için kariyer açılımlarında otoritelerden bahsediyor. Ya bizim kendimizin hani o duruma gelmemiz, daha otorite olmamız, daha yükselmemiz, bir konum sahibi olmamız ya da dediğim gibi bu kişinin ağzından çıkacak olan sözlerin, bu kupa kralı her kimse, kral olmasına takılmayın, kadın da olabilir o insan. Sanki o kişiden gelecek olan sözlerin sizi etkileyecek olması. Burada özellikle gidiş etkileri de olduğu için şuradaki değnek ikilisiyle de birlikte. Burada mesela vize bekleyenler de olabilir. Yurt dışında bir okuldan haber bekleyenler, vize bekleyenler. Bunun gibi hep hani nereden işte bir karar çıkacaksa bu deste biraz onların destesi gibi gözüküyor. Ve bakın burada da bir kuş var pencerede. Sanki dediğim gibi işte bu kuşun ağzından çıkacak olan, bu otorite artık her kimse, bunun ağzından çıkacak olan sözler önemli gibi. Ve siz bu süreçte biraz kendinizi, bakın burada self love kartı gelmiş yine güncel enerjinize. Acaba ihmal mi ediyorsunuz? Hani bu şey olmazsa, bu onayı alamazsam kendimi işte sevmiyorum. Yeterli değilimdir, yetersizimdir. İşte bu X müdürüm, patronum ya da X otorite bana bu onayı vermiyorsa, bu kabulü bana vermiyorsa bu benim için çok yıkıcı olur. Kendime güvenimi kaybederim. Yani şu an çünkü kaybedilmiş bir güven yok bence ama şu an çok fazla bir kaygı durumu var. Ve kılıç dokuzusu geldiğinde hani ortada aslında hiçbir sebep yokken gerçekten kişi kaygının içine girer. Ve bekliyorsunuz. Siz bence şu an bir yerlerden bir şeyler bekliyorsunuz. Bir haber bekliyorsunuz. Artık çünkü bence elinizden geleni zaten ortaya koymuşsunuz. Ve şu an bir bekleme aşamasındasınız. Değnek ikilisi de bunu anlatıyor. Alınacak tabii ki kararlar olabilir. Ama temelde dediğim gibi bence burada beklenen durumlar var. Özellikle belki işte Kasım ayının önemli olacağını söylüyor olabilirsiniz. Sizin için geride bıraktığımız 9 haftalık süreç önemli olabilir. Haziran ayında başlayan bir süreç önemli olmuş olabilir. Bazıları için de Mart'ın sonu ve Nisan ayıyla başlayan bir süreç çok önemli olmuş olabilir. Şurada gördüğüm kadarıyla. Ve burada şöyle bir mesaj var. Alt kısım çünkü gelecek kısım. Şu sığmadığı için yalnızca buraya koydum. Bu da buraya dahil normalde. Bir kart alıyordum. Sizde 2 geldiği için 2 koydum. Şöyle ki şunu söylüyor size. Eğer ki ilerlemek istiyorsan lütfen öncelikle yarım bıraktığın işlere odaklan. Çünkü evet ilerleme kaydedeceksin ama bir şeyleri yarım bırakarak gitmek istersen bu hiçbir zaman olmayacaktır. Senin önce yarıda kalan, henüz bitirmediğin işlerini, projelerini bunları tamamlaman lazım. Bunlar bu arada çok basit bir hani faturamızı ödemek, ne bileyim işte bir yerdeki üyeliğimizi iptal etmek, sürekli mesela erteliyorsunuzdur. Bir platforma, bir spor salonu üyesinizdir, kullanmıyorsunuzdur ya iptal edeyim bekliyordur. Bu tarz böyle ufak tefek şeyler bile olabilir. Çünkü şöyle bir şeyden bahseder bu kart ve numarası 10 zaten bakın 10 bizim için tamamlanmanın sayısıdır tarotta. Ve burada şimdi kılıç dokuzlusunda kalınmış ya şu anki süreçte. Sanki dediğim gibi böyle yarım yarım bıraktığınız şeyler zaten karışıklık çıkartıyormuş gibi. Ve siz gerçekten eğer mesela bir işi bırakıp diğerine geçmek ya da bir pozisyondan diğerine terfi etmek ya da işte buradaki gibi atanmak vesaire bu konuları bekliyorsanız ya da işte vize onayı almaktır gibi. Önce neyi yarım bıraktım? Bir dönün bakalım. Unuttuğunuz, ihmal ettiğiniz neler var? Hani nasılsa ben zaten şu X yere gideceğim ya da nasılsa şu X pozisyona geleceğim diye. Neyi yarım bıraktıysanız dediğim gibi lütfen oraya bir dönüp bakın. Çünkü eğer bunu tamamlamadan şuradaki şeylere geçmeye başlarsanız bunun yine yalnızca bize karmaşa getireceğini söylüyor aslında bu kart. Böyle bir durum var. Fakat ilerleyen sürece geldiğimizde hani sizi neler bekliyor dediğimizde şimdi özellikle Ocak ayının
önemli olacağını söylemem lazım. Ocak ayında çünkü sizin maddi bir derinleşmeniz gözüküyor. Beklenen bir terfi, bir ilerleme varsa bu olur. İş arıyorsanız, bir işten ayrılıyorsanız yeni bir iş bulunur. Bence bazılarınız şu an çünkü bir işten de ayrılacak. İsteyenler ama. Çünkü kupa sekizlisinde artık burası beni beslemiyor, ben burada aradığımı bulamadım dediğimiz için biz başka bir yere gideriz. Siz bırakırsınız zaten. Siz arkanızda bırakırsınız. Hani sizi kimse oradan kovmaz. O yüzden bence önümüzdeki süreçte biraz böyle dikkatli düşünüp, planlar yapıp, programlar yapıp kendinize yeni bir yol çizme durumunuz var. Ve bu yeni yolu da çizerken açıkçası hayatınızdaki insanlar, yakın olduğunuz kişiler, sizi böyle besleyen, büyüten, koruyan, kollayan figürler, güvendiğiniz bir arkadaş, bir anne figür, bir abla figür fark etmez. Bir hocanız, bir işte müdürünüz vesaire. Özellikle çünkü kraliçeler geldiği için daha besleyen, koruyan, kollayan, destek olan insanlar gözüküyor. Bunların desteğiyle yapacağınız şeyler çok önemli. Bunu ihmal etmeyin. Bu insanlara danışmayı, bu insanların size sunacağı şeyleri. Çünkü yani şöyle bir şey var. Bu birinci mesaj kartınızdı. Dediğim gibi sığmadığı için buraya koydum. Ve şu fazladan geldi. Şimdi burada karınca ruhunu biz ters görüyoruz. Şöyle dize çevirip göstereceğim ama bu kartımız açılımla ters geldi. Numarası 1. Bizim için aslında başlangıçları da gösteriyor diyebiliriz. Ve bu kartın temasında iki karıncanın birlikte bir şeyi taşıması, bir yapbozu aslında tamamlıyorlar birlikte. İşbirliği yapmaları konusu var. Bu ters geldiğine göre demek ki yardım almak konusunda çok iyi olmayabilirsiniz. Belki birilerine yardım etmeyi seviyorsunuzdur ama söz konusu sizin birinizden yardım almanıza gelince hayır, benim her şeyi tek başıma yapmam gerekiyor gibi bir düşünceniz olabilir. O yüzden burada başkalarının getireceği, özellikle çünkü burada tılsım kraliçesi ve kupa kraliçesini görüyoruz. Tılsım üçlümüz var. Kupa şövalyemiz var. Bize dışarıdan gelen demek ki yardımlar var. Dışarıdan gelen demek ki öneriler var. Bunlara kendimizi açmanın öneminden bahsetmiş. Sizin açıkçası biraz bu arada gündeminiz yoğun. Sizin belki böyle zaten uğraştığınız birden fazla iş olabilir. Aynı anda daha işte bir kurumsal işiniz vardır. Bir de yanında yaptığınız mesela ek bir iş olabilir. Sanki burada çünkü birden fazla işle uğraşmak, dikkatinizin birkaç şeye bölünmesi, böyle konular da varmış gibi geldi bana. Bir taraftan işte atanma bekliyorsunuzdur ama diğer taraftan farklı bir iş yapıyorsunuzdur gibi. Hani bunu da düşünebilirsiniz. Biraz böyle konulardan bahsediyor. Buraya geri döneceğim birazdan. Önce şurayı bir tekrar yorumlayalım. Dediğim gibi maddi bir derinleşme, kendinizi güvende hissetme süreciniz geliyor. Ve siz bunu bir yerden ayrılarak, bir şeyi sonlandırarak ya da artık işe yaramadığını düşündüğünüz bir durumu, bir projeyi, bir davranış biçimini terk ederek yapabilirsiniz diyor Kupa sekizlisi. Sonrasında özellikle buradaki tılsım üçlüsüyle Ocak ayı gibi, artık hani ne zaman izliyorsanız tabii zamansız bir video ama şu an biz 2023'ün sonunda çekiyoruz. 2024'ün belki Ocak ayı gibi hayatınızın ilerlediğini, insanlarla ortak şeyler yaptığınızı, level atladığınızı, terfi aldığınızı ya da ne bileyim atanma bekliyorsanız bir atanma aldığınızı görebilirsiniz. Böyle bir konu var. Ve burada sanki size böyle kol kanat gelecek, sizi yanına alacak insanlar da var. Ne bileyim farklı bir şehre ya da ülkeye gidiyorsunuzdur mesela, birinin işte size ev bulması. Hani işle ilgili değilse bile işte bir ev bularak sizi rahatlatması. Belki bu bir ev sahibi, bir emlakçı. Ya da işte o işle ilgili yeni şeyler öğreniyorsunuzdur, ortamı tanımaya başlıyorsunuzdur. Birinin size yol göstermesi, size bir takım öğütlerle gelmesi, dinlemesi. Çok çünkü böyle su ve toprak etkileri yoğun gelmiş şu kısımda. Şöyle şurası sırf su ve toprak gerçekten. Birlikte sanki bir şeyi inşa etmek var. Ama dediğim gibi bunu yaparken önceden yarım bıraktığınız her şeyi tamamlamanız çok çok önemli. O yarımlıkları tamamlamadan şuradaki işe başlamayın. Çünkü bu size bir yanılgıya götürebilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor.
Ve özellikle mesela burada hiç şu an işi olmayan ya da iş değiştirmeyi düşünenler varsa Kupa Şövalyesi'yle tamamlamışız. 1 ila 3 aylık zaman diliminde size bir teklif gelir arkadaşlar. Ve belki bu teklif bir arkadaşınız aracılığıyla gelebilir. Eski bir hocanız, eski bir işvereniniz, ne bileyim anneniz, bir aile dostunuz. Hep ama sanki daha kadınlardan da geliyormuş gibi gözüküyor. Tabii bunu dişil yönü ağır basan bir erkek de yapabilir mi? Pekala yapabilir. Şurada da çünkü bir kupa kralı görmüştük. Besleyen, büyüten, sezgileri yüksek insanlar, dengeli, akıllı insanlar yardım ediyor aslında size. Böyle bir durum var. Sanki dediğim gibi onlar aracılığıyla bir teklifin, bir fırsatın önünüze çıktığını görüyoruz. Ve bu kupa şövalyesiyle geldiği için sizi heyecanlandıran, sizin gönlünüze, içinize sinecek bir fırsat ya da tekliftir bu arada. Hani duygusal olarak siz de zaten bu şeyi yaşamak istersiniz. Böyle bir durum var. Hani bu yalnızca ya işte para kazanıyorum, işte konumum yükseliyor, statüm yükseliyor gibi değil. Gerçekten böyle hani bu konu neyse kalbinizde böyle bence bir heyecanla çarptırıyor. Gerçekten gönlünüze, içinize çok siniyormuş gibi gözüküyor. Burada özellikle böyle hayatınızdaki yengeçlerin, balıkların, akreplerin ve oğlakların size getirebileceği şeyler önemli olabilir. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi size buradaki mesajı ben okumak istiyorum. Çünkü bu destede ters geldiğinde kartlar koruyucu mesaj çalışıyor ve destenin yazarı buna çok önem veriyor. Diyor ki gerçekten her şeyi kendinizin yapması gerektiğine mi inanıyorsunuz? Aldığınız her yardımın bir şekilde yeterince iyi olmayacağına veya hayal kırıklığına uğratacağına mı inanıyorsunuz? Sanki dediğim gibi hani mesela şurada dedik ya bir şey bekliyorsunuz, belki de bir haber bekliyorsunuz. Birinin elinde o anahtar. Hani bu bir şey bile olabilir. İşte X şehirde iş buldum ama ev bulamıyorum. Falanca işte bana ev bulacak ama iyi olacak mı falan. Belki böyle bir konu bile olabilir. Ama bence güvenmiyorsunuz. Kılıç dokuzlusu bir güvensizlik var. Hani her an bu kişi belki bana böyle ters yapabilir, yanlış yapabilir. Hani sanki böyle bir şeyden duyduğunuz bir çekince de varmış gibi gözüküyor ve bu kart zaten bunu onaylıyor aslında. Hani böyle düşündüğünüzü. Belki kontrol etme ve olumsuza eğilimli olma sorununuzun üstüne eğilme zamanı geldi. Zaten kılıç dokuzlusu geldiğinde olumsuza odaklı olursunuz. Ne zaman ya da neden kötümser olduğunuz veya güvenmediğiniz önemli değil. Karınca ruhunun şimdi ortaya çıkması, şifalanmanız ve başkalarının gerçek manada yanınızda olacağına güvenmeyi yeniden öğrenmeniz için bir fırsata sahip olduğunuzun işaretidir. Ya diyorum ya, yani açılması çok gerçekten kendi içine inanılmaz uyumlu geldi. Karınca ruhu beklentilerinizin ve sınırlayıcı inançların arzuladıklarınızın tam tersini çeken bir titreşim olduğunu hatırlamanızı istiyor. Biz buna Türkçe'de ne deriz biliyor musunuz? Korkunun canı vardır. Korkunun nutku vardır. Korkma, korktuğunu çekersin. Bahsettiği şey bu aslında, bize anlatmaya çalıştığı şey. Bu yüzden belki de bu kadar hani kariyer hayatınız konusunda ve kariyerinizi şekillendirecek diğer o koşullar konusunda, özellikle insanlara güvenmek konusunda daha rahat olabilmeniz gerekiyor açıkçası. Kutsal ruh size yardım etmek istiyor ve size işbirliği yapacak ortaklar gönderecek. Zaten bakın tılsım üçlüsü. 3 kişi görüyoruz. Yani ortaklık teması. Size bir kişi de yardım edebilir. 2 ve daha üstü de olabilir. Bu hiç önemli değil. Başkalarının sizinle işbirliği yapma konusundan bahsediliyor. Gerçekliği yaratmak sadece hayal kurmak değildir. Eğer kendinizi öksüz hissediyorsanız elinizi uzatın ve iletişim kurun. Kendinizi kırılgan hissediyorsanız bu kırılganlık içinde var olmanın size yardım etmek isteyen birini çekmenizi sağlayabileceğini bilin. Kutsal ruhla ortaklığınıza güvenirseniz dış dünyadaki şartlarınız da bu güveni yansıtacaktır. O zaman elini uzatmaya hazır ortaklar da dahil olmak üzere sizi bekleyen mucizeleri göreceksiniz. Hani şey dedi, sen Allah'a güven, gerisini merak etme. Allah senin önüne hani şey deriz ya, iyi insanlar çıkaracak. O yüzden hani bu konuda dediğim gibi korkmadan ilerleyebilmeniz gerekiyor açıkçası. Şimdi gelelim diğer mesajınıza. Bu da Yusufçuk ruhuydu. Gerçek yanılsamanın ötesindedir diyor. Demiş ki Yusufçuk ruhu size gizli alemlerde her zaman ulaşılabilir olan bilgeliği ve gerçeği hatırlatıyor. Tıpkı bir Yusufçuğun yanar döner kanatlarıyla dikkatinizi çekmesi gibi Yusufçuk ruhu da size yanılsamanın ötesindeki gerçeğe dikkat etmenizi,
Ve perdenin ardından göz atarak adeta hiç yoktan ortaya çıkan içgörüleri fark etmenizi söylüyor. Yine bu süreçte hani ne fark ettim? Kendimle ilgili ne hissettim? Çünkü burada kupa kartları çok fazla gelmiş. Ve şurada dedik ya, bir şeylerin sizin için anlamlı olabilmesi. Aslında biraz bunu anlatıyor. Sezgilerinize bakmanız gerektiğini söylüyor. Kutsal ruh aleminde duyularınızla algılayabileceğinizden çok daha fazla bilgelik ve sizin ayrı veya yalnız olmadığınıza, çünkü yüce bir gücün sizi kabul ettiğine ve ölçü sevdiğine dair derin bir bilgi vardır. Etrafınızın her yerde her zaman sizinle iletişim halinde olan besleyici bir güçle çevrili olduğunu kavradıkça korkular dağılır demiş. Yine aslında yalnız değilsin. Lütfen sana hani elini uzatan insanlara karşı gelme. Bunları reddetme diyor. Yusufçuk ruhu kafanız meşgulken pırıl pırıl parlayarak size şu mesajı veriyor. Bilgeliklerini paylaşan koruyucu kutsal ruhlar da dahil olmak üzere her şeyle birlik içinde varsınız ve ruhunuz arzuladığı deneyimleri yaşamak için tutması gereken yola yönlendiriliyorsunuz. Sevgi pek çok şekilde vardır ve bazen fark etmeden gözümüzden kaçabilir. Şimdi işaretlere dikkat edin. Onlar size hepimizin kusursuz bir şekilde görünmez dünyanın dokusuna işlenmiş düşlere ilham verdiğimizi ve görünürdeki boş alanlarda var olan, bize yolculuğumuzda yol gösteren bir büyük bilincin olduğunu hatırlatıyor. Kendinizi gerçeğe açın, gizli alemlerin bilgeliğinin, bilinçli zihninizin gözden kaçırdığı içgörüleri kazanmanızı sağlayarak size bilgi iletmesine izin verin. Yani sana dışarıdan gelen bilgileri reddetme, bunları ihmal etme diyor. Bence burada hem evet içgörüleriniz önemli, çünkü kendinizi severek o içerideki bilgeliğe uzanmanız, Aziz'in belki size getireceği bilgeliği alabilmeniz de önemli. Ama diğer taraftan başka insanların bakın size sunmak istediği, size getirmek istedikleri bilgiyi, yardımı, teklifleri alabilmeniz de kariyer hayatınız için aynı oranda etkili olacak. Bunun yanında bu bilgiyi şimdi alabilirsiniz ama insan çok fazla korku doluyken sezgileriyle vesveselerini ayırt edemez. O yüzden şurada kendinizi sevme pratikleri yapmanız önemli. Ne gerçek ne değil. Nerede yanılıyorum, nerede gerçekten sezgilerim çalışıyor, bunu ayırt edebilmeniz önemli. Çünkü bence dediğim gibi bu videoyu izlediğiniz andan itibaren en geç 3 aylık süreçte istediğiniz bir durumun haberi geliyor, kendisi geliyor, biri size bunu getiriyor. Ve siz bundan sonrasında tamam hani bu teklifi aldım ama sonrasında ne olacak, sanki bunlar hakkında kaygılanıyorsunuz. Ancak buna rağmen etrafınızdaki insanlar aynı şekilde size oradaki destekleri de getiriyor gibi bir durum var. Yani mesela bir yerde bir iş buldunuz, bir eğitim buldunuz. Kalacağınız yer, oraya gidip gelmeniz, ulaşımınız, işte sosyal çevreniz, belki de bu konularda hani bu insanların da el uzatması mümkün olacak olabilir. Bunun yanında hani bu bir iş ortamı içerisindeyse de size yardım eli uzatacak olan insanlara, bu otorite figürlere hani şey gibi düşünerek yaklaşmayın. Ya kötülüğümü mü istiyor? İşte bana tuzak mı kuruyor? Güvenebilir miyim? Vesaire. Hayır, siz burada hani size getirilen teklifler hep iyi yansıdığı için açıkçası bu insanlara güvenmeye çağrılıyorsunuz. Üstleriniz, çalışma arkadaşlarınız iyi niyetli olarak gözüküyor açıkçası. O yüzden dediğim gibi bu insanların size getireceği teklifleri de kabul ederseniz kariyer hayatınız çok daha kolay bir şekilde şuradaki ivmeyi kazanacak olabilir. İkinci desteği seçen arkadaşlar. Buradaki semboller bu arada önemli olabilir. İşte anahtar, Yusufçuk, karınca, buradaki gibi mesela işte karga, kuzgun, bunlar önemli olabilir. Bu semboller de karşınıza çıkarsa size belki buradaki mesajı tekrar etmek içindir. Bu kupa kralını çok seviyorum bu arada. Bakın balık yine kısmet, kısmet, kısmet. Hani balık her kültürde aslında kısmeti anlatıyor ve bakın sanki kupa kralının, denizlerin kralının sanki bir müttefiki var. Bence bu yolda yalnız ilerlemeyin. Size kim yardım etmek istiyorsa, bakın kedi bile şurada kıza destek oluyordu ya. Kabul edebilmeniz gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bu yol sizin tek başınıza yürümeniz gereken bir yol değil. O yüzden kendinizi burada insanlara açmaktan da çekinmeyin. Dilerim ki hakkınızda her şeyin en güzeli gerçek olsun. Kendinize çok iyi bakın. Güzel haberlerinizi alabilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhabalar. Üçüncü destemizi yani güç kartımızı seçen arkadaşlar. Oldukça ilginç bir deste olduğunu söylemem lazım. Çok enteresan bileşimler var gerçekten. Şimdi öncelikle belirteç kartınızla başlayalım. Şimdi ben açılımdan evvel Major Arkana'daki kartları toplayıp hangi desteği seçmelisiniz ona göre niyet alarak
çektim. Size belirteç olarak güç kartı gelmişti. Şimdi aslında geride bıraktığımız Ağustos ayı önemli olmuş olabilir sizin adınıza. Burada çünkü aslan etkilerini görüyoruz. Risk aldığınız konular, ön planda olma isteği, harekete geçme isteği, özgüvenli olabilmek, kendinizi ortaya koyabilmek, bu konularla ilgili bir gündem var aslında. Ve hani şey vardır ya, merhametle, şefkatle mi yapacaksın bu şeyi, yoksa zor kullanarak mı? Yani zor yoldan mı? Biraz sanki böyle bir sınav, böyle bir dilemma var gibi gözüküyor. Nedenine geleceğim zaten. Devamında çıkıyor aslında ne olduğu. Şimdi şöyle ki, şu anda içinde olduğunuz enerjide harekete geçme yetisinde bir durgunluk gözüküyor. Aslında aksiyon, yani action, geçilmesi gereken enerji bu. Uygulanması gereken enerji bu. Ancak bir duraklama sürecinde olduğunuz, aslında şu ana kadar zaten belli bir noktaya geldiğiniz, eriştiğiniz evet gözüküyor. Ama diğer taraftan bu geldiğiniz noktanın içerisinde belki kendinizi bir takım sorulara mahkum ettiğiniz gözüküyor. Tılsım dokuzlusu, değnek dokuzlusu ve aslan adam. Yani burada gerçekten ilginç bir bileşim var. Bir taraftan aslında şu ana kadar zaten kariyeriniz için fazlasıyla emek vermişsiniz. Belli bir bilgi birikim, belli bir donanım, belki belli bir maddi birikim bile olmuş olabilir burada. Şu anda yaptığınız ya da yapmayı düşlediğiniz iş için zaten çok fazla emek vermişsiniz. Ve dediğim gibi bence bir noktaya da gelmişsiniz. Ben öyle güçsüz bir pozisyonda olduğunuzu zannetmiyorum. Ama sanki buradaki konu daha fazlasına gidip gitmemek noktasında. Ve daha fazlasına nasıl giderim? Daha çok hayalimdeki noktaya nasıl ulaşırım? Sanki burada bir dilemma varmış gibi gözüküyor. Ve kendinizi biraz dediğim gibi şu süreçte daha askıya almış, daha bekleten, daha durduran bir pozisyonda geliyorsunuz. Belki yakın zaman, özellikle burada bir 9 günlük süreçten bahsetmiş ama birazcık daha öncesi olabilir bunun. Belki bu senenin Şubat-Mart ayı ile birlikte başlamış olabilir, bilmiyorum. Buna dair göstergeler var çünkü. Yeterli miyim? Gerçekten olmam gereken yerde miyim? Hani kendinizi belki meslektaşlarınızla, sizle aynı işi yapanlarla kıyaslama. Ya da kendi akranlarınızla kıyaslama. Böyle durumlar olabilir. Biraz aslan adam geldiğinde hep biz ne diyoruz? Mağdur bilinci, kurban bilinci, kişinin önünü net bir şekilde görememesi. Hani bir Neptün etkisiyle önünüzün sisli bulutlu olması ve sizin biraz böyle yanılgıya düşmeye müsait olmanız. Çünkü aslında bence yüzüp gerçekten kuyruğuna gelinen bir durum var. Çünkü dokuzlar bizim için tarotta hani az kaldı, hadi bakalım dayan, ona gideceksin diyen kartlar. O tamamlanma sayısı çünkü. Ama burada hani böyle son raddeye kadar gelip dediğim gibi biraz sanki ya hareket edemiyorum, artık bundan sonrasında nasıl bir yol izlemeliyim hani bilemiyorum. Çünkü zaten şu ana kadar elimden geleni yaptım, daha ne yapabilirim ki? Sanki bunu sorguluyorsunuz. Hani çok canım yandı, çok fazla yara bere aldım. Artık sütten de dilim yandı, yoğurdu da üfleyerek yiyorum. O yüzden hani belki içimden gelen her aksiyonu da çok kolay geçemiyorum diyor olabilirsiniz. Ama biraz riske girmeniz gerekiyor açıkçası. Ve bence buradaki sınav şöyle bir şey olabilir. Çünkü burada bir yetim kartınız var. Oracle destesinden. Bu kart söz konusu kariyer olduğunda çok gerçekten ilginç bir kart. Hani şunu söylüyor bir yerde. Sen pizza değilsin, herkesi mutlu edemezsin derler ya. Biraz öyle bir esprisi var bu kartın. Herkes için en iyisi olamazsınız. Herkesi mutlu eden, herkese hitap eden, herkesin beklentilerini karşılayan kişi hiçbir zaman olamazsınız. Kendinize özgü olmanız lazım, otantik olmanız lazım. İçinize sinen şekilde, karakterinizle, misyonunuzla, hani size doğru gelen şekliyle bu iş, hani kariyer artık her neyse onu öyle yapıyor olmanız lazım. Bu ne demek? Mesela bu kanal üstünden örnek verelim.
Çok böyle popüler konularla mesela abone kazanmak, beğeni kazanmak, bunlar aslında çok kolay değil mi? Çok böyle her gün aynı açılımı yap dur. Her gün sürekli aklımdaki kişi her gün çek. Sürekli çek. Yap dur. Çok basit. Ama birazcık daha mesela beni yansıtan, birazcık daha hani benim içimden gelerek yaptığım şeylerle biz gittiğimiz için ve birazcık daha ben buna uygun bir kitle istediğim için bilerek buranın büyümesine ben çok müsaade etmedim. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Popüler olanı yapmak her zaman kendinize uygun olanı yapmak değildir çünkü. Ya da tamam, izleyicilerimizin hani düşünceleri, yorumları kıymetli. Zaten sizden de hep hangi videoları istiyorsanız benim etik ve ahlaki görüşüme uyduğu sürece çekerim diyorum ya ben. Hani bu ne demek? Evet, sizin isteklerinize de saygı duyuyorum. Bunları da yerine getireceğim ama bana da uygun olması şartıyla. Sırf mesela daha çok izlenmek için burada hani böyle kendime uygun olmayan videolar mesela ben çekmek istemiyorum. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Belki yaptığınız işle, alanla ilgili hani belki orada zengin olmak çok kolay. Belki orada başarılı olmak aslında o yöntemle denirse çok kolay. Ama o siz değilsiniz. Sizin karakteriniz değil, sizin misyonunuz değil. Hani siz değilsiniz, uymuyor bir şekilde. Ve şu an belki bu dilemmayı yaşıyor olabilirsiniz. Herkesi memnun etmek mi? Herkesin her dediğine uymak mı? Yoksa kendi yolumdan gitmek mi? Açıkçası bu kart geldiğinde sadece kendin gibi olursan, kendin gibi davranırsan başarılı olursun der. Sadece kendin gibi olursan maddi kaynaklar sana akar der. O yüzden açıkçası hani sorunun cevabı da bir yerde çok net ve basit bir şekilde de geliyor diyebilirim. Şöyle düşünebilirsiniz yine. Mesela işte görüyoruz zaten burada da. Diyelim ki işvereninizin, patronunuzun, müdürünüzün, birlikte çalıştığınız insanların sizden belli beklentileri var. Ve sırf onlar beğensin diye bir şeyler yapmakla kendi içinize sinen şeyleri yapmak arasında gidip geliyorsunuz, gidip geliyorsunuz. İşte bu kart diyor ki yani tamam, onların istekleri de önemli olabilir ama sen herkesi de memnun etmek zorunda değilsin. Ve hani şey de diyor, hani kusura bakma, sadece kendi karakterine uygun davranır, kendi karakterine uygun çalışırsan bolluk sana verilecek. Kendi kulvarında kal. Sen orada parlayacaksın. Senin yükseleceğin alan orası. O yüzden hani çok da fazla düşünmene gerek yok diyor aslında. Çünkü günümüzde şey görüyoruz değil mi? Çok değişik para kazanma metotlarının çıktığını, çok değişik kariyer biçimlerinin çıktığını, çok da insanlara kazandırdığını. Ama bunlar her zaman çok ahlaki olmayabiliyor. Bunlar her zaman çok doğru olmayabiliyor. Önemli olan kişinin karakterine, etiğine, ahlakına, misyonuna, hayattaki amacına neyin uygun olduğu. Ve dediğim gibi yani sırf burada açıkçası birileri memnun olsun, birilerini ikna edeyim, birilerini memnun etmek için çalışayım derseniz hala şuradaki hani kurban gibi hissetmek dedik ya Aslan Adam'la. Bunu yaşarsınız gibi gözüküyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Çünkü mesela değnek dokuzlusu bir böyle şeytana direnme kartıdır. Şeytan kartının zıt kartlarından bir tanesi. Ve ne kadar orada hani o şeytan cezbedici şeylerle gelse de şeytanı herhangi bir şey gibi düşünebilirsiniz. Para, statü, farklı bir şey, hoşunuza gidecek olan, hani sizi etkisine alıp yönetebilecek olan herhangi bir şey. Önemli olan burada o şeytana direnebilmek, nefsinize direnebilmeniz. Yoksa dediğim gibi insan bir günde de zengin olabilir, bir günde de çok popüler olabilir ama bu doğru olduğu anlamına gelmez. Ve dediğim gibi bu kartın size cevabı da şu: eğer sen bolluğun sana akmasını istiyorsan başkaları için değil, kendi karakterine uyduğu için kendi alanında çalışmaya devam edeceksin. Çünkü burada size çok fazla çevre müdahalesi geliyor bu arada. Bu gelecek sürece geldiğimizde, burası şu anki durumunuzdu, burası gelecek süreciniz. Bunlar da tavsiyeleriniz. Şöyle bir durum var. Size çok fazla şunu yap, bunu yap, şuraya git, şu işi yap, şurada çalış, bu işi şöyle yap diyen insanlar olacak. 5 günlük süreç, 3 aylık süreç ve en az Şubat ve Mart ayına kadar giden süreç. Artık hani bu videoyu ne zaman izliyorsanız oradan itibaren.
Çok fazla müdahaleye maruz kalacaksınız. Özellikle güçlü ve katı erkek figürler tarafından olabilir bu. Ne gelmiş? Aslan ve kovalar gelmiş mesela. Bunun gibi figürleri düşünebilirsiniz. Güçlü, dediğim dedik. Kendi kurallarını dayatan insanları. Biraz böyle belki paranoyak, hiçbir şeyden hoşnut olmayan işte müdürleri, patronları, işverenleri, hocaları düşünebilirsiniz. Bunlar size bir şey söyleyecek, siz başka bir şey söyleyeceksiniz ve bu yüzden de açıkçası çatışabilirsiniz. Direkt zaten çatışma durumunu görüyoruz. Yine çevrenizdeki insanlar, iş arkadaşlarınız, iş yaptığınız insanlar, bunlarla da biraz anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ancak açıkçası buna rağmen diyor ki kartallar yalnız uçar. Bunu hatırla. Hani vardır ya, kargalar sürü gezer, kartallar yalnız uçar. Sizin olayınız bu aslında biraz. Hani yalnız kalmak pahasına, ki buralarda da o yalnızlığı görüyoruz. Kimse tarafından belki beğenilmemek pahasına öncelikle sizin kendinizi beğenmeniz gerekiyor. Yaptığınız işten razı olmanız gerekiyor. Yaptığınız işten razı olmanız. Yoksa hani burada kendinizden ve yaptığınız işten razı değilseniz, içinize sinmiyorsa, sırf işte para kazanayım, sırf ünlü olayım, sırf statü sahibi olayım diye bir kariyer macerasının peşindeyseniz fakat oradan asla keyif almıyorsanız açıkçası bir yerde yolunuz kilitlenebilir. Böyle bir durum var. Böyle bir sıkıntı var. Ünlü oluyorum, işte daha çok insanla tanışıyorum, daha çok kazanıyorum zannederken, daha aktif olduğunuzu zannederken aslında nihayetinde bu güç kartında meleğin değil, belki şeytanın boyunduruğuna girdiğiniz, yani nefsinizin boyunduruğuna girdiğinizde, paranın, statünün, bu engellerin boyunduruğuna girdiğinizi görebilirsiniz. Böyle bir sıkıntı var. Ama yok, hayır, ben onu yapmayacağım. Kendi gönlüme zaten sineni yapmak istiyordum. Bu yüzden böyle bir cevaba, bir açılma ihtiyacım vardı diyorsanız kendi yolunuzdan gidin arkadaşlar. Kendi yolunuzdan gidin. Kimseyi taklit etmeyin, kimseye özenmeyin, kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Özellikle akranlarınızla sakın kıyaslamayın. Kıskançlık enerjilerine girmeyin. Ve deyin ki yani ben buyum. Hani benim adım Hıdır, elimden gelen budur var ya, onun gibi. Ben buyum. Ben kendimi kendi alanımda içime sindiği şekilde geliştireceğim. Ben yol açan kişi olacağım. Ben vizyon geliştiren kişi olacağım. Bakın. Çünkü burada öyle bir şey yapıyorsunuz ki kedi bile böyle bir izliyor, anlamaya çalışıyor. Görüyor musunuz? Değnek kralı böyle bir şey anlatıyor dünya haritası üzerinde. Ve kedi bile ilgiyle bunu takip ediyor. Belki hani şey diye düşünüyorsunuz şu an, ya kimse benim bu ilgilendiğim konuya ilgi duymaz. Sevmez insanlar bunu. Ama diyor ki boş ver diyor. Başkalarının sevip sevmemesini boş ver. Eğer bu senin içine siniyorsa, kalbine, aklına siniyorsa lütfen bu konu üzerinde çalış. Burada bir risk al. Joker kartı gelmiş bakın, deli şeklinde. Lütfen bu konuda bir risk al. Bu uçurumdan kendini bırak. Kadere güven, şansına güven. Çünkü her ne kadar burada bir rekabet olsa da sen otantik kaldığın için, kendine özgü kaldığın için yol açan kişi olacaksın. Burada böyle bir konu var. Hani şey gibi düşünün, belki bir test konusu arıyorsunuz. O mu çalışılsa, bu mu çalışılsa, ama işte bu konu Türkiye'de tartışmaya sebep olur ya da işte ya ne yapsam ki, bunları düşünüyorsunuz. Fakat o tezi çalıştığınızda öyle bir çalışıyorsunuz ki sonra gelen herkes size atıf veriyor. Birden çalışmanız belki sıyrılıyor aradan. Bunun gibi düşünün. Hani burada ben örnekleme yapıyorum sadece. Herkes lütfen bunu kendi kariyerine göre düşünsün. Eğitim ya da kariyer, hani hangisine sahipseniz. Siz öyle sıyrılacaksınız. Rakipler, şunlar, bunlar değil mesele. Sizin rakibiniz gerçekten burada sadece kendinizsiniz. Kendinizi aşmanız lazım. Ve dediğim gibi bunu yapabilmeniz için de bu riski alabilmeniz gerekiyor. Ve nihayetinde ne oluyor biliyor musunuz? Bu riski aldığınızda çok mutlu oluyorsunuz. Hem bu çünkü kalbinize yatacak, hem de zihninize yatacak. Zaten çok akıllıca bir karar almış olacaksınız aslında. Yeter ki ama dediğim gibi kendi istediğiniz şey için harekete geçin. Bak buradaki aksiyon kartı ile buradaki Joker'in duruşu çok benzer değil mi? Çiçek gibi ama aslında dans eden bir kadın var. Burada da bir şeyleri kutlayan, mutluluktan havalara uçan biri var. Ama bu mutluluk nasıl geliyor? Başkalarının söylediğine bakarak değil. Başkaları memnun olsun diye hareket ederek değil. Tamamen sizin gönlünüzden ne geçti? O işi nasıl yapmak istediniz? O işle ilgili hangi adım atmak istediniz? Buna baktığınızda, bunun
riskini aldığınızda, bu eyleme geçtiğinizde oluyor. Ve bu şey için belki uzun saatler, ne bileyim, eve, kütüphaneye kapanıp işte çalışmak, ofisinizde saatlerce kalmak, belki bunlar da yaşanacak olabilir bu arada. Ciddi olarak, çünkü emek isteyecek bir konu da olduğu anlaşılıyor. Çünkü size özgü. Belki sizden önce, daha önce hiç kimse o konuya çalışmadı ya da o işi öyle yapmadı. Ve bu yüzden belki de bu çok uzun saatler alacaktır. Ben mesela şu an tarot eğitimi, oracle kartları eğitimi vesaire atölyeler, bir şeyler hazırlıyorum. Ama acele etmek istemiyorum açıkçası. Çünkü ortaya güzel bir şey koymak istiyorum. Yani biraz böyle bir benzerlikte gördüm. Tekrar tekrar en baştan eskiden okuduğum kitapları okuyorum. Yeni kaynaklar araştırıyorum. Çünkü ortaya özgün bir şey koymalıyım. Hani bunun gibi zamanınızı alsın, bırakın. Zamanınızı alsın. Kimseye yetişmek zorunda değilsiniz ama siz, dediğim gibi, geç kalmış hissediyorsunuz. Bir yerlere yetişmek zorundaymış gibi hissediyorsunuz. Bu yüzden de hani yetim kartındaki gibi belki çok yalnızım, çok işte çaresizim falan diyebilirsiniz. Parladığı için şuraya koyayım. Ancak durum kesinlikle öyle değil. Hiçbir yere geç kaldığınız falan yok. Şimdi size bir diğer mesajınızı okuyacağım. Bakın, güzel bir taç takan kartal. Kartallar gerçekten arkadaşlar yalnız uçar ama yüksekten uçar. Zirve onlarındır. Yuvaları yüksektedir. Herkesten yukarıdadır çünkü. Sürü halinde yaşamaz. Siz sürünün bir parçası değilsiniz. Siz kendi yolunuzu açıyorsunuz. Siz açıyorsunuz, sizin arkanızdan başkaları geliyor. Böyle bir durum var. Buradan da okuyayım. Rüzgarın üstünde süzülerek diğer kuşlardan yukarıda uçan kartalları düşünün. Kartal ruhu bu kısa bir süre tek başınıza olmanız anlamına da gelse, bakın yine yetim kartıyla, yeni yüksekliklere çıkmaya hazır olup olmadığınızı sormaya geldi. Sizin şu an soracağınız zaten tek soru bu. Ama ben söyleyeyim, yani hazırsınız. Hazır değilseniz bile hazırlık yaparak o konu için çalışmanız lazım. Şu anda aklınızda hangi konu varsa. Gerçekten de dünyanın bütün bilgeliğine ulaşabilirsiniz. Gökyüzünde fırtınalar patlarken korkuyu fethetmenize ve zorlukların üstesinden gelmenize yardım ederek kutsal ruhun arkanızda olduğunu ve hayatı dolu dolu yaşamanızı istediğini hatırlatarak sizi her şeyin üstüne yükselten kartal ruhudur. Şu anda içinizde size kutsal ruhun ve bütün meleklerin armağanı olan en yüksek bilgeliğe ve cesarete sahip olduğunuzu bilmelisiniz. Zaten güç kartının bir diğer teması ne? Cesaret. Bu yüzden güçlüsün. Zorbalıkla güç kullandığın için değil, cesur olduğun için güçlüsün. Cesaretle yuvanızı yüksek bir yere yapın, benim az önce söylediğim, ve şimdi ilahi zamanda gerçekten sizin olana sahip çıkıp kartal ruhunu bütün ihtişamı ve zarafeti içinde gururla somutlaştırarak kolayca uçabileceğinizi bilin. Ne dedik şurada? Adeta uçuyorlar. Adeta uçuyorlar. Kanatlarını açmışlar, sanki adeta uçuyorlar. Şimdi sizin için önemli olabilecek vadetlere bakalım. Şubat ayı önemli. İlginçtir. Şubat ayı bu ara herkes için önemli. Bir kolektif bir şey var. Şubat ayı önemli. Önümüzdeki Ağustos ayı önemli. Yani Aslan burcu dönemi. Aslandaki tutulmalardır vesairedir. Bunları da katabilirsiniz bu arada. Önünüzdeki şu açılımı dinlediğiniz andan itibaren ki 3 aylık süre önemli. Bir de Balık burcu dönemi, yani Şubat'ın sonu ve Mart önemli. Burayla birlikte Kovayı gösterdiği için Şubat önemli. Bir de ekstra olarak ne önemli biliyor musunuz? Yine Temmuz ayı önemli. Bu süreler, bu vadeler bir şekilde bir anlam ifade ediyor olabilir. İşaretleri iyi okuyun. Bakın, kartal, aslan. Burada kedileri fazlaca görüyoruz. Cesaret teması. Ama özellikle kartalı ve aslanı görmek size bu mesajı hatırlatmak için gelebilir. Kartal da bizim için yine aslında bu konuyla çok ilişkili. Çünkü akrep temasını verir, biliyor musunuz? Akrep burcunun hani iki yönü vardır. Yükselir uçarsın, kartal arketipidir. Yerde kalırsan yılan arketipidir. Ve aslan, akrep, ikisi yine sabit burçlar. Haritanıza bakın. Aslan ve akrebin nereye gittiğine bakın. Sanki burada önemli bir durum var gibi geldi. Bu da böyle bir ek bilgi olarak yani aklınızda bulunsun.
Bakabilenler için tabii ki, hani herkes için değil. Hani bilmiyorsanız bırakın zaten. Uyanı alın, uymayanı dediğim gibi bırakın, zaten genel açılım. Ama bu dediğim hususlara çok dikkat edin arkadaşlar. Dilerim ki şu konu her neyse, ki zaten öyle olacak gibi gözüküyor, sizin için güzel sonuçlanır. Ama şu an sizin önünüzdeki durum ne biliyor musunuz? Bir adım atabilmek. Bir başlatma enerjisine geçebilmek aslında. Zaten siz niye duruyordunuz? Ne yapacağınızı bilmediğiniz için. Ama mesele ne? Sizin o hareket enerjisine geçebilmeniz. Şu an adım atacaksınız. Tek yapacağınız şey bu açıkçası. Adımı eğer dediğim gibi gönlünüze sinen yere atarsanız, bir başkasını memnun etmekten ziyade, o zaman da zaten başarılı olacağınız, konuya bolluk geleceği, buradan para kazanacağınız, buradan ünlü olacağınız vesaire. Bunlar da zaten burada teyit edildi. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Güzel açılımlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.